Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içinde süt, yoğurt olmadan yumuşacık puf puf poğaça tarifi videosu hazırladım sizler için. Gördüğünüz gibi bu güzel yumuşacık poğaçamızın tarifi için hadi buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce derin yoğurma kasemin içine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru mayamın aktif olması için biraz spatula yardımıyla karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum. Yaklaşık 10-15 saniye karıştırmam yeterli oluyor. Poğaçamızın hamurunun güzel kabarması için mutlaka suyunun ılık olmasına özen gösterelim. 15 saniye kadar mayamın aktif olması için karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Lütfen tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlamaya özen gösterin. 2 yemek kaşığı kadar oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ekliyorum. Yaklaşık 80 gram kadar tereyağı kullandım. Ben tereyağımı bu arada mikrodalgada ısıttığım için çok hafif erimeli oldu arkadaşlar. Sizler oda ısısında yumuşatmaya özen gösterebilirsiniz. Bir şişe maden suyumu da ekledim ve malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Kıvamlı hamur olması için mutlaka unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Toplamda 7,5 su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki sizlerin kullandığınız un marka kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişebilir. Lütfen hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Un eklemiş olduğum su bardağımda yine aynı 200 milimlik klasik su bardağı. Poğaçalarınızın yumuşak olması için elimiz hamura yapışıyor diye devamlı un eklemesi yapmayalım. Belirli bir un miktarından sonra elimizi yıkayarak da kıvamını kontrol edelim. Ben 7,5 su bardağı yaklaşık un kullandıktan sonra elimi yıkadım ve hamurumu kontrol ettim. Tam istediğim kıvamda oldu. Yani sizler de lütfen eliniz yapışıyor diye hamura devamlı un eklemesi yapmayın. Aksi halde poğaçalarınız sert olur. Ben poğaçamı eklemiş olduğum sıvı yağın dibinde biriken sıvı yağı da ekleyerek güzelce poğaça hamurumun toparlanmasını sağladım. Bakın gördüğünüz gibi elinizin altından kayan yumuşaklıkta bir poğaça hamuru oldu. Bu yumuşaklıkta olması yeterli. Bu aşamaları sizlere elimden geldiğince detaylı göstermeye çalışıyorum ki sizler de yumuşacık güzel kıvamlı poğaçalar yapmanız için. Poğaça hamurumun üzerine kapattım. Yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bıraktım. Tepsi mayası da yapacağım için bu poğaça hamurunu çok fazla mayalandırmayacağım. İlk maya kokusunun çıkması için yoğurma kasemde biraz hamurumu yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum ve hamurumu toparladıktan sonra 15 bezeye böleceğim. Sizler dilerseniz daha ufak poğaça yaparak beze sayısını çoğaltabilirsiniz. Elimle bezelerimi küçüklük büyüklüklerine tam orantılı olacak şekilde bu şekilde yuvarlayarak bezeliyorum. Bezelerimin hepsini 15 beze olacak şekilde elimle de güzelce yuvarladım. Ben poğaçalarımın içi için kahvaltılık süzme peyniri kullanacağım. Sizler tabii ki dilerseniz kaşar peyniri veya başka içle de yapabilirsiniz. Bezemi çok ince olmayacak şekilde açtıktan sonra orta kısmını da elimin kenarıyla bastırıyorum ve üzerine tekrardan katladıktan sonra bu şekilde gene elimin kenarıyla orta kısmından bastırıyorum. Sizler tabii ki istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ben bu sefer bu şekilde yapmak istedim. Poğaçamızın hamuru da gördüğünüz gibi çok güzel yumuşaklıkta oldu. Güzel poğaçalar yapmak için bu kıvamda hamur yaparsanız sizler de çok lezzetli yumuşacık poğaçalar elde edersiniz. Poğaçamı tekrardan şekil verirken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bütün bezelerimi aynı şekli vererek poğaçamın şeklini verip
yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Bu arada ben üzerine temiz bez örterek yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Ne yazık ki o kısmı çekime alamamışım. Sizlere buradan da belirtmek istiyorum. Üzerine temiz bez örterek poğaçanızın şeklini verdikten sonra 15-20 dakika tepsi mayası yapmayı unutmayın. Poğaçalarımın üzerine sürmek için yumurta sarının içine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 3-4 damla kadar da pekmez ekliyorum. Pekmezi de çok fazla eklememeye özen gösterin. Aksi halde poğaçalarınız üzerinde yanık gibi lekeler oluşur. Pekmez ekleyerek de poğaçalarımızın üzerine parlak ve güzel kızarmasını sağlayacağız. Yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra poğaçalarımın üzerine çok fazla bastırmıyorum ki tepsi mayası yaptığımız için de poğaça hamurlarımızın havasının sönmemesi için. Bu arada benim yumurtam büyük olduğu için 1 adet yumurta sarısı yeterli geldi. Eğer sizlerin yumurtası ufaksa 2 adet yumurta sarısı da üzerine sürebilirsiniz. Bütün poğaça hamurlarımın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişirmeye orta rafta fırınıma gönderiyorum. Toplamda benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada poğaçalarım çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıkan sıcacık poğaçalarımın da sizlere yakından ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. İlk sıcaklığıyla da yumuşacık olan poğaçalarımın üzerine temiz bez örtüyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın hemen bir tanesini alıp sizlere ne kadar yumuşacık olduğunu da göstermek istiyorum. Sizlerin zamanınız varsa üzerini temiz bezle örterek daha fazla da bekleyebilirsiniz. Benim çok fazla zamanım olmadığı için sizlere hemen yakından göstermek istedim. Süt, yoğurt kullanmadan da gördüğünüz gibi yumuşacık poğaçalar elde ettik. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla içinde göstermek istiyorum. Gerçekten denenmeye değer harika bir lezzet oldu. Ertesi güne de yumuşacık kalan bir poğaça tarifi. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.